Herkese merhaba dostlar. Ben Ozan. Nostalji serimize iPhone 6 ile devam ediyoruz. Çıktığı döneme ciddi anlamda damga vuran bir telefon diyebilirim. Hala iPhone 6'nın izlerini halen iPhone SE gibi güncel ve uygun fiyatlı Apple telefonlarında görmeye devam ediyoruz. iPhone 6 gerçekten özel bir telefon. 2023 yılında iPhone 6 kullanmak nasıl bir deneyim veriyor? Uygun fiyatıyla alınabilecek, kullanılabilir bir cihaz mı? Bu soruların cevabını birlikte vermeye çalışacağız. İlk olarak fiyatlardan başlayayım. Şu anda iPhone 6'yı temiz, sorunsuz bir şekilde almak istediğimiz zaman 1200-1300 TL bandında çok rahatlıkla bulabildiğimizi belirteyim. Burada pil sağlığı %100 olan, yani pili yenilenmiş, pil harici tamir görmemiş cihazları 1200 bandında bulabilmemiz mümkün. Eminim hala aramızda maalesef ekonomik şartlardan iPhone 6 kullanan vardır. Çıktığı dönemde ve sonrasında dünyada en çok satan modellerden diyebilirim. Tabii ki Avrupa'da, Amerika'da artık tarihe karışmış bir telefon olsa da ülkemizde ikinci el olarak halen rağbet gören bir telefon. Bu tarz nostaljik incelemelerin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu serinin devamı tamamen size bağlı. Şimdi gelin iPhone 6'yı incelemeye başlayalım. Tasarım yönünde iPhone 6 döneminin en ikonik tasarımlarından biriyle geliyor. Şu an içinde artık klasikleşmiş bir tasarıma sahip diyebiliriz. Halen iPhone SE 3. nesilde bile bu tasarımın izlerini görebiliyoruz. Telefonumuzun alt kısmında Lightning şarj girişi, hoparlör ve 3.5 mm kulaklık jackı bulunurken ön tarafa baktığımızda oldukça kalın çerçeveler, klasik Touch ID butonu bizleri karşılıyor. Malzeme kalitesi yönünden de metal bir kasaya sahip ancak kalite açısından iPhone 6s'ten bayağı geride. 6000 serisi alüminyum malzeme kullanıldığı için dayanıklılık olarak da elde tutuş hissiyatı olarak da çok da kaliteli bir cihaz gibi hissettirmiyor. Fakat kendi fiyat bandındaki Android rakiplerine göre malzeme kalitesi yönünde kesinlikle daha başarılı. Apple kalitesini tam olarak yansıtmadığını söyleyebilirim. 6.9 mm'lik kalınlık, 129 gramlık ağırlığıyla adeta kuş gibi hissettiren bir cihaz diyebilirim. Hiçbir şekilde kullanırken sizi yormuyor. Tek elle kullanım kolaylığı açısından da gayet iyi bir seviyede. Baktığım zaman tasarım yönünde çıktığı yıla göre de en iyi cihazlardan biri. 4.7 inç Apple'ın Retina IPS panelli HD Plus çözünürlüğünde bir ekranını iPhone 6'da görebiliyoruz. Burada ekran kalitesi tabii ki günümüz için yeterli değil. Parlaklık oranı olarak da alt seviyede kaldığını belirteyim. Güneş ışığında yüksek ışıklı ortamlarda ekranı görmekte kesinlikle zorlanıyoruz. Ekran kalitesi olarak üst düzey bir beklentiniz yoksa halen iPhone 6'nın ekranı idare edebilecek düzeyde. Yonga seti kısmında Apple A8 çipini görürken 1 GB RAM de iPhone 6'da bulunuyor. 20 nanometre olan bu işlemci kesinlikle verimli değil. Telefonu zorladığınız zaman, oyun oynadığınızda çok hızlı bir şekilde ısınabiliyor. Ama performans açısından pil sağlığınızda iyi düzeyde olduğunda halen bir problem yaşamadığımızı da söyleyeyim. 8 yıllık bir telefona göre arayüz deneyimi, uygulama açılış hızları, genel performans bence gayet yeterli. 16 GB'lık iPhone 6'yı kesinlikle almayın. Minimum 32 veya 64'e bakmanız gerekiyor. Aksi halde Instagram, YouTube, WhatsApp gibi uygulamalarda bile depolama sorunu yaşayabilirsiniz. Oyun performansı olarak da PUBG'de en düşük ayarlarda akıcı bir şekilde oynayabiliyoruz. Baktığım zaman 3-4 senelik giriş seviyesi Android telefonlar PUBG'de inanılmaz şekilde zorlanırken 2014'ün iPhone 6'sıyla düşük grafiklerde de olsa pek fazla kasma donma yapmadan 30 FPS civarlarında güzel bir oyun deneyimi alabiliyoruz. Genel kullanım içinde uygulamalardaki güncellemeler yavaş yavaş iPhone 6 için kesilse de kendi fiyat aralığında en iyi deneyime sahip olan cihazda diyebilirim. Kamera konusunda da iPhone 6'da arka tarafta tek bir kameramız var. 8 megapiksel f2.2 diyaframlı, EIS destekli ve Full HD 60 FPS videolar çekebilen bir kamerayı görüyoruz. Günümüz şartlarına göre de fotoğraf kalitesine baktığımda ışığı doğru bir şekilde aldığınızda renklerdeki canlılık olsun, fotoğraflardaki noise miktarı, kontrast oranı gerçekten başarılı. Halen sosyal medyada da kullanılabilecek iyi bir fotoğraf kalitesine sahip. Video konusunda da titreşimleri çok iyi bir şekilde engelleyemese de video kalitesini de kesinlikle beğendim. Ön kamera olarak 1.2 megapiksel çözünürlüğünde bir kamerayı görürken genel kamera deneyimi çıktığı yılı oranla fazlasıyla başarılı. iPhone 6'nın en kötü yanı 1800 mAh'lik bataryası. Herhangi bir hızlı şarj desteği yok. Batarya yönünde telefonu gün içinde elinizden düşürmüyor
doldurmuyorsanız en az 2-3 kere tam olarak doldurmanız gerekiyor. iOS 8'de çıkan iPhone 6 şu anda iOS 12'de kalmış durumda. En az güncelleme alan iPhone olduğunu da söyleyeyim. Burada 1 GB'lık RAM'in etkisi de gerçekten büyük. Çünkü animasyonlar olsun, arka planda uygulamaları ard arda açtığınız zaman cihaz net bir şekilde yavaşlayabiliyor. Ama telefonu çok yormadan basit işler yaptığınızda hızlı olduğunu da söyleyeyim. Yazılım deneyimi bu kadar eski bir cihaza göre bence kabul edilebilir düzeyde. Mono bir hoparlörü iPhone 6'da görebiliyoruz. Ses kalitesi, ses deneyimi tek bir hoparlör olmasına rağmen beni şaşırttı diyebilirim. Oyun oynarken de bir şeyler izlerken de vermiş olduğu ses performansı bence yeterli. Touch ID parmak izi okuyucu da hızlı bir şekilde çalışıyor. Parmağı dokundurduğunuz anda ekran kildinden kurtulabiliyoruz. Ama ilk nesil Touch ID olduğu için çok da tepkisel bir deneyim beklemeyin. Wi-Fi 5, Bluetooth 4.0 gibi eski teknolojileri görürken suya ve toza karşı da iPhone 6'da herhangi bir dayanıklılığımız bulunmuyor. İsterseniz şimdi değerlendirme kısmına geçelim. Şimdi iPhone 6 2023'te bana neler yaşattı hepsini güzel bir şekilde özetleyeyim. iPhone 6 hala performans olarak oyun tarafında olmasa da genel kullanımda çok da büyük bir sorun yaşatmıyor. Evet, çok akıcı bir telefonla karşı karşıya değiliz ama yavaş çalışan hantal bir telefon olduğunu da kesinlikle söyleyemem. Fakat genel deneyimde iPhone 5s ile neredeyse aynı performansı alıyoruz. Bunun en büyük ve tek sebebi 1 GB'lık RAM ile beraber gelmesi. iOS her ne kadar az RAM ile çok fazla iş yapabilen bir yazılım olsa da 1 GB RAM hiçbir platform için yeterli değil. Buna bağlı olarak da 3-4 uygulamayı aynı anda açtığımızda tekrar uygulamalara girmek istediğimiz zaman uygulamalar yeniden başlıyor. Bu hem pil tüketimini arttırırken hem de cihazı daha fazla zorluyor diyebilirim. Isınma noktasında da gerçekten biraz fazla ısındığını belirtmem gerekiyor. Tabii ki burada 9 yıl, hatta neredeyse 10 yıla yaklaşmış bir telefondan bahsediyoruz. iPhone 6'yı günümüzdeki telefonlarla veya şu anki donanımlarla kıyaslamak doğru olmaz. iPhone 6'da, iPhone 5'te benim çok beğendiğim telefonlar değildi. Eskiden S serilerinde Apple çoğu problemi çözerek çok daha güçlü telefonları karşımıza çıkartıyordu. Yani bu noktada iPhone 6s, iPhone 6'ya oranla çok daha uzun ömürlü ve güçlü bir telefon diyebilirim. Hem kamera olsun hem de performans kısmında iPhone 6'nın neredeyse 2 katı bir güce sahip. Eğer ki ikinci el bir iPhone alacaksanız iPhone 6s almak çok daha mantıklı olacaktır. Bunun haricinde malzeme kalitesi, kasa kalitesi yönünden de iPhone 6'yı beğenmediğimi söylemem gerekiyor. Burada kullanılan metal kasa ciddi anlamda dayanıksız diyebilirim. Hem bükülmelere oldukça müsait hem de darbeye dayanıklı değil. Açıkçası iPhone 6'nın hala günümüzde kullanılır, iş görür dediğim tek yanı var. O da kameraları. Arka kameranın videolarda da fotoğraflarda da 1000 TL'lik fiyatına oranla gerçekten iyi bir performansa sahip. Bunların yanında güçlendirilmiş bir batarya alırsanız da iPhone 6'nın bataryasını günde en az 2 kez şarj etmemiz gerekiyor. Tek şarjda ortalama 3-4 saat arası ekran süresi verebiliyor. Diyorsanız ki ben oyun oynamam, telefonla da çok bir işim yok, WhatsApp, haberleşme uygulamaları, bunun dışında arama, mesajlaşma derken böyle bir kullanım için iPhone 6 ikinci telefon olarak da kullanılabilir. Ama dediğim gibi ben olsam iPhone 6 yerine iPhone 6s'i kesinlikle tercih ederdim. Kanalda 6s'in de 2023'te güncel bir testini yapmıştık. Onu da kartlara koyacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? iPhone 6 almak hala mantıklı mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ayrıca Nostalji serisinin bir sonraki telefonu ne olsun onu da yazmayı unutmayın. Bir sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.